Merhabalar arkadaşlar. Bugün 8 Nisan'da gerçekleşecek olan Koç burcundaki güneş tutulmasından bahsediyor olacağım ama güneş tutulması konusuna gelmeden önce bir kampanyamdan bahsetmek istiyorum. Doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte 1300 TL kampanyamdan yararlanmak için telefon numaramı buralara bir yere bırakıyorum. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan da yazabilirsiniz tabii ki. Instagram hesabım Astrolog Zehra Yağmur. Şimdi gelelim artık güneş tutulmasına fazla da uzatmadan. Bu güneş tutulması biliyorsunuz Koç burcunda gerçekleşiyor. Yanında Merkür retrosu var ve bu da eşlik ediyor bu tutulmaya. Aynı zamanda Mars Satürn Balık burcunda kavuşuyor. Biliyorsunuz Mars Balık'ta da çok da kuvvetli değildir ve enerjimizi aslında doğru mu kullanıyoruz acaba falan dediğimiz bir noktadayız. Kiron da eşlik ediyor aynı zamanda bu güneş tutulmasına. Baktığımızda aslında zor ama güzel. Evet, enerjilerimizi zaman zaman doğru kullanamasak da bazılarımız da çok güzel adımlar atıyor gerçekten. Bu yüzden önce artık gelelim Koç, yükselen koçlara. Yükselen koçlarım, biliyorsunuz sizin 1. evinizde gerçekleşiyor bu güneş tutulması ve gel selam ver, gel. Ben biraz video çekeyim mi? Çekeyim mi? Tamam, hadi. Güneş tutulması sizin 1. evinizde gerçekleşiyor ve 1. ev dediğimizde hayatımızdaki tüm aslında konuları kapsıyor diyebilirim. Bu bazen bazılarımız için evlenmek, bazılarımız için boşanmak, bazılarımız için sağlık konuları, bazılarımız için iş konuları. Hepsini aslında hepimizin haritalarına göre şekillenecek konulardır. Ama 1. ev dediğimizde tabii ki bütün hayatımızı etkilediği için çok ciddi ve radikal kararlar aldırıyor bize. Bu yüzden bu kararları da almamız gerekiyor zaten. Çünkü uzun zamandır aslında bilmediğimiz, göremediğimiz bir noktadan sorunlar ve problemler çıkıyordu bir şekilde. Şimdi Mars Satürn de orada bir kavuşum yapıyor. O yüzden buralardan da bir fırsat geliyor yani. O işte göremediğimiz, bilemediğimiz, çözemediğimiz noktaları çözecek bir fırsat da bu tutulmayla beraber hayatımıza geliyor diyebiliriz. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor zaten. Hayallerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda aslında bu adımları atıyoruz. Bazı haberler de duyabiliriz. Bu haberlere biraz kulak kabartmamız gerekiyor. Çünkü bu haberler bize bir şans ve fırsat getiriyor. Yani birilerinden iş teklifleri alıyor olabiliriz. Yani bir arkadaşımızın tanıştırdığı bir haber geliyor ve bizim mesleğimize uygun bir pozisyon açıldığını duyuyoruz. Hemen gidelim onu değerlendirelim gibi. Yani bu haberlere de biraz kulak vermek gerekiyor. Çünkü bunlar önemli haberler. Dediğim gibi bazılarımız için evlenmek, bazılarımız için boşanmak gibi konuları da beraberinde getirecek bu tutulma. Umarım çok güzel bir tutulma geçiririz hepimiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın yükselen koçlarım. Merhabalar yükselen boğalarım. 8 Nisan'da yaşanacak olan Koç burcundaki tutulma sizin 12. evinizde gerçekleşiyor maalesef. Ama maalesef diyorum çünkü 12. evi çok sevmediğimiz için, ama yoksa sizin için de çok kötü değil. Çünkü burada aslında kaderin bir planı var gibi ve kaderin planı aslında karşımızdaki düşman sayılabilecek insanlar ya da gizli düşmanlarımız aslında belki de yaptıklarının farkına varıyoruz. Önümüze çıkartıyor. Bir şekilde onları alaşağı ediyor diyebiliriz. Ya da işte bize kurulan komploları, komplo şeylerini, tuzaklarını kader aslında önümüze çıkartıyor ve bunları anlamaya başlıyoruz gibi aslında. Ve buna esnaden tabii ki harekete geçiyoruz. Boğa yükselenlerim harekete geçmeyi çok sevmez ama burada harekete geçmemiz gerekiyor da zaten. Tutulma etkisiyle birlikte. Duyduğunuz haberler olabilir çünkü Merkür Retrosu da bu tutulmaya eşlik ediyor. Duyduğumuz bazı haberler olabilir. Haberler doğrultusunda aslında fark edecek olabiliriz bu gizli düşmanları özellikle. Üstümüzden atmamız gerekiyor kamburları. Belki işte bize iftira atılanlar, arkamızdan dönen dedikodular, sosyal çevremizdeki bu işte arkamızdan konuşulan işler vesaire, bunların üstümüzden atıldığı tutulma etkisi aslında. Tek hareket etmemiz gerektiğinden bahsediyor aslında burada. Çünkü birilerinin desteğini alma ya da işte birileriyle işbirliği yapma içerisindeyiz ama belki de o insanlardan görüyoruz. İş yerindeki arkadaşlarımız vesaire hoş değildi. Bella.
Hiç hoş değil havlamam. Ben burada video çekiyorum ama. Bella. Bella. Havlamasan olmaz mı? Olmazmış. Biraz bekleyelim o zaman. Nerede kalmıştık? Evet, tek hareket etmek aslında iş hayatımızda iş yeri düzenimizi düzenleyecek bir durum. Evet, işbirliğinde olmak istiyoruz belki ya da ortaklarla bir iş yapmak istiyor olabiliriz ama bu doğru değil. Tek başımıza hareket etsek bu dönemde daha iyi aslında. Kendi fikirlerimize güvenelim. Kendi fikirlerimiz bize doğru yolu gösterecek zaten. Oralardan şans fırsat yakalayacak. Başkalarının laflarına, sözlerine çok takılmayalım. Arkamızdan dönen dedikodulara çok takılmayalım. Zaten dediğim gibi onların ileri gidiyor bir şekilde. Ya da böyle iş yerindeki arkadaşlarımız bize çok fazla gereksiz sorumluluklar yüklüyor olabilirler. Onları da biraz üzerimizden, o kamburları biraz üzerimizden atsak iyi olur aslında. Bunları söyleyebiliriz sanırım. Bu ay yükselenlerim. Umarım çok güzel bir güneş tutulması geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhabalar ikizler arkadaşlarım, yükselen ikizlerim. 8 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasından bahsediyorum bugün size. Sizin 11. evinizde gerçekleşiyor bu tutulma ve biliyorsunuz Merkür Retrosu da yanında eşlik ediyor buna. Kiron'u da var orada. Mars-Satürn birlikteliği 10. evinizde gerçekleşiyor. Burada baktığımızda tabii ki yakın arkadaş çevre, sosyal çevre, işte sosyal ortamlardaki ya da işte STK'lar, üyelikleriniz vesaire oradaki insanlar bunlardan edineceğiniz bilgiler, onlardan edineceğiniz haberler, onlardan alacağınız fikirler ve tüyolar aslında size kariyerinizde bir sıçrama yaşatabilir. O yüzden onların söylediklerini biraz kulak kabartın lütfen. Güzel de bir sıçrama ve yükseliş geçirebilirsiniz bu şekilde. Yani fikirler açık olmanız gereken bir dönem ve hani bu güneş tutulmasıyla da beraber çok hızlı bir şekilde bu cereyan edebilir. Yani işte birinden bir şey duydunuz. Sosyal çevrenizdeki bir arkadaşınızdan bir işle alakalı özellikle bir fikir, tüyo, bir şey duydunuz ve oraya hemen dahil oldunuz, aktive ettiniz orayı. Aniden hızlıca bir işte maddi manevi karşılığını da alabileceğiniz bir sıçrama gibi aslında bunu yaşatabilir size bu tutulma. Lütfen bunu değerlendirin. Aynı zamanda tabii ki siz bunu belki biraz böyle şans gibi görmüyor olabilirsiniz. Hani yani bu mu bana fırsat gibi olacak diye olabilirsiniz ama evet fırsat gibi olacak olan şey o. Yani siz şey diye düşünebilir belki çok uzun vadede bu bana getirisi olur yani hemen olacak bir şey değil diye düşünüyor olabilirsiniz ama bu hemen hızlıca cereyan edecek aslında. Lütfen bunu değerlendirin. Bu bir. İkincisi flört ve işte aşk konularımızla alakalı da karşımızda hayatımızda bir insan varsa eğer ve hani flört ediyorsak bu insanla evliliğe doğru aslında götürmek için doğru bir zamanlama. Yani en azından bu kararı almak için doğru bir zamanlama. Eğer karşınızdaki insan çok da böyle evlilik niyetinde değilse, daha lay lay lomsa veya sizi geçiştiriyorsa biraz rest çekebiliriz belki. Hani ben evlilik istiyorum, benim yolum farklı. Eğer sen istemiyorsan o zaman yollara ayrılalım gibi bir rest çekebilirsiniz. Çünkü karşınızdaki insan buna hemen böyle gelir test edecek ve tamam senin istediğin gibi olsun diyecek olabilir. O yüzden bunu değerlendirin. Bu güneş tutulmasıyla beraber evlilik kararları için çok doğru bir zamanlama olacak. Aynı zamanda tabii ki karşımızdaki insanın niyeti de evlilik değilse ve hani bunu da kabul etmiyorsa işte burada da yine doğru bir karar aldığımızı anlıyor olacağız ayrılarak. Yani burada da gerçek yüzlerini görecek olabiliriz karşımızdaki flörtün. Bu şekilde umarım çok güzel bir tutulma geçirirsiniz ikizler arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhabalar yengeç arkadaşlarım. Bugün 8 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasından bahsediyor olacağım. Sizin bu 10. evinizde gerçekleşiyor bu güneş tutulması. Biliyorsunuz yanında Merkür Retrosu da eşlik ediyor. Kiron var. Mars-Satürn kavuşumunuz da 9. evinizde gerçekleşiyor. Burada baktığımızda tabii ki iş konularınız aktif. Yani işte bu iş arıyorsak iş bulmak, ilk defa işe başlayacak olan yeni mezun arkadaşlarım için de yine işte diplomaları alıp işe başlamak veya son tamamlamaları yapıp belki de işe başlamak, yeni bir iş başvuruları yapıp bu iş başvurularından geri dönüş almak, atama bekleyen arkadaşlarım için atanmak, tayin bekleyen arkadaşlarım için tayin olmak
almak diyebiliriz. Aynı zamanda tabii ki yurt dışı konularıyla da alakalı bazı durumlar ve hani yurt dışı ile alakalı bazı iş fırsatlarımız varsa onları değerlendirmek ve taşınmak belki de artık tamam deyip bunlara cesaret etmemiz gerekiyor. Çünkü uzun zamandır cesaret edemiyorduk. Belki de ailemiz birazcık bizi durduruyordu bu konuda. Yani işte ailemizin belki de sorumluluklarını almak zorundaymışız gibi hissediyorduk veya bize dur diyen bir aile üyesi vardı. Ama artık onları dinlememek gerekiyor. Çünkü kendi hayallerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda, belki de kariyer planlamamız doğrultusunda yani bu şansımız her zaman gelmez ve bu şans güzel bir şans. O yüzden bu şansı değerlendirelim, bu fırsatı değerlendirelim lütfen. Hayat bildiğiniz ve hani fedakarlık yaptığınız noktadan aslında size bu şansı ve fırsatı getiriyor. Eğer burada değerlendirmezseniz nerede değerlendireceksiniz? O yüzden lütfen ailenizin, yani yengeç olarak evet biliyorum aileniz için fedakarlıklar yapmak sizin için belki de kendinizden daha ön planda oluyor çoğu zaman. Ama hep aile olmaz. O yüzden biraz da kendimiz için fedakarlık yapmalıyız. Belki de işte yurt dışına gitmemiz gerekiyorsa oraya gideceğiz. Veya işte iş bulduk şehir dışından ve maddi olarak da bize getirisi çok yüksek. Belki oraya gitmemiz gerekiyor gibi. Taşınma gibi konularda bu konu, yani iş dolayısıyla taşınmak gibi konularda burada aktif olabilir tabii ki. Biraz cesaret etmek gerekiyor. Aynı zamanda akademik alanla alakalı veya yurt dışı üniversite konularıyla da alakalı, eğitimle alakalı yine şehir dışı konularımız varsa bunları da yine aktif etmeliyiz, cesaret etmeliyiz en azından buraya giderek biraz daha. Boşanma, taşınma, işte boşanarak taşınmak gibi şeyler de söz konusu olabilir. Yani bir taşınma durumu söz konusu olabilir ama bunların sebepleri ve gerekçeleri böyle taşınmak için taşınmak değil de böyle bir şeye bağlı, iş dolayısıyla taşınmak, ne bileyim yurt dışı dolayısıyla taşınmak, şehir dışına çıkmamız gerekiyor bir konuyla, eğitim dolayısıyla taşınmak gibi bunlar söz konusu olabilir. E-ticaret, ithalat, ihracat vesaire işte bu konularla ilgileniyorsak, sosyal medya vesaire bu konularla ilgileniyorsak eğer ve birilerinin bizi durdurduğunu, özellikle ailelerimizden birilerinin bizi durdurduğunu hissediyorsak eğer onlara kulak asmadan yolumuza devam etmeliyiz. Biz bir süredir bu konuyla alakalı araştırmalarımızı ve geliştirmelerimizi yapıyoruz. Artık belki de adım atma zamanı, sosyal medyaya, ticaret, ithalat, ihracata girme zamanı belki de. Buradan yolumuza devam, çünkü ödüllerini alıyoruz yengeç arkadaşlarım. Umarım çok güzel bir tutulma geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhabalar aslanlar, yükselen aslanlar, hoş geldiniz. 8 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasından bahsediyor olacağım size bugün. Bu güneş tutulması sizin 9. evinizde gerçekleşiyor ve hani yanında Merkür retrosu da var biliyorsunuz. Kiron da eşlik ediyor. Aynı zamanda Mars Satürn kavuşumu da 8. evinizde gerçekleşiyor tabii ki. Özellikle 9. evde işte 9. ev konuları yurt dışı, eğitim, akademik alan, sosyal medya, e-ticaret, işte ithalat, ihracat vesaire bu konularla alakalı gündemleriniz var. Aynı zamanda davalık olan belki miraslarınızla hani bir miras paylaşılması var ve yani bir süredir paylaşılmıyor ve bu yüzden de bir mahkeme konusu sizin için gündeme gelebilir bu dönemde. Dediğim gibi yurt dışı ile alakalı iş fırsatlarınız hala var. Uzun zamandır var zaten, yine var ve burada çok daha güzel bir fırsat geliyor. Lütfen bunu değerlendirelim. Çünkü hani bir daha ne zaman geleceği belli olmaz. O yüzden hani burada cesaret etmemiz gereken de bir konu var. Biliyorsunuz koç enerjisiyle o gelen fırsatı hemen değerlendirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte tabii ki o davaya dönüşen miraslarımızı alamadık ve davaya gittik. Bu sizin için aslında olumlu bir sonuç. Hani varsa eğer böyle bir davanız, buradan bir sonuç almak veya yoksa bununla alakalı bir dava açmak ve hani olumlu gidişat olması. Hemen sonuçlanır diyemem ama en azından bir hızlı bir geri dönüş almak, belki de bununla alakalı olumlu bir geri dönüş almak olabilir. Tabii ki şehir değiştirmek, taşınmak söz konusu olabilir sizin için 9. ev, uzak seyahatlerle alakalı. Biraz da bu aslında eşin işi dolayısıyla olabilir. Hani o 8. evdeki o Mars Satürn size burada hani eşin maddi gelirleriyle alakalı bir değişiklik yapmak hayatımızda bunu gösteriyor olabilir.
Bu sizi biraz korkutuyor olabilir. Belki hani daha önce gittiniz, gördünüz ve hani çok da hani yapabileceğimi düşünmüyorum burada dediğiniz bir nokta. Orası yani yurt dışı olabilir, şehir dışı olabilir, neresiyse. Ama o korkuları birazcık bırakmak gerekiyor. Alışık olduğunuz yerden biraz daha çıkmak gerekiyor belki de. Etrafımızdaki insanlar çünkü artık bizi iyice bunalttı. Artık bu fırsatı değerlendirme zamanı. Çünkü bir daha ne zaman geleceği belli olmaz. Tekrar tekrar söylüyorum aslan yükselenlerim. Umarım çok güzel bir güneş tutulması geçirirsiniz siz de. Hepiniz herkes gibi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhabalar Başaklarım ve yükselen Başaklarım. 8 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasından bahsediyorum bugün ve sizin de 8. evinizde gerçekleşiyor bu Koç tutulması. Baktığımızda burada tabii ki Mars-Satürn kavuşumu da 7. evinizde cereyan ediyor, ilerliyorlar. Ve tabii ki Merkür Retrosu da bu tutulmaya eşlik ediyor. Burada aslında hani borç, kredi yapılandırmak, borç yapılandırmak, kredi yapılandırmak, kredi bulmak, sponsor bulmak, yatırımcı bulmak, işbirlikçi bulmak gibi ya da yatırımlar yapmak gibi durumlar söz konusu olabilir sizin için. Siz biraz daha aslında tek başınıza hareket etmek istiyor olabilirsiniz. Tabii ki çok mantıklı bir insan olduğunuz için, Merkür yönetiminde olduğunuz için. Fakat burada biraz da böyle başkalarını bel bağlamak istemiyorsunuz sanırım. Ama burada birazcık beraber hareket et diyor size hayat. O yüzden sanki beraber hareket etseniz çok daha, yani 2 kişi hareket etseniz çok daha iyi olacak gibi. O yüzden yanınıza bir ortak, yanınıza bir işbirlikçi, yanınıza bir sponsor, yanınıza bir akıl hocası, yanınıza bir destek alacağınız bir insan alsanız çok iyi olur. Belki maddi belki manevi kaynaklarını arttırmak adına böyle bir şey yapmanız gerekiyor olabilir. Tabii ki bazı yükselen başaklarım için evlilik sürecinde oluyor olabilirler ve bu yüzden giderler artıyor olabilir. Hani işte bunlar için de ne bileyim bir kredi çekmek, evlilik hazırlığı için, işte ev eşyası almak için bir kredi çekmek gibi ya da bir düğün yapmak için kredi çekmek gibi ya da bir yerden bir destek bulmak gibi, bir sponsor, bir yatırımcı bir şey bulmak gibi diyebiliriz. Tabii ki bazı evliliklerde de sorunlar söz konusu oluyor ve hani boşanıyor olabiliriz. O yüzden karşı tarafın istekleri artık bize çok fazla geliyor ve bu yüzden artık boşanma kararı alıyor olabiliriz. Kriz büyüyor olabilir. Tabii ki davalar açılıyor olabilir böylelikle. Bununla birlikte tabii ki iş kuran bazı Başak yükselenlerim olabilir. Yeni iş kurma sürecinde olan bazı Başak yükselenlerim olabilir. Bunu özellikle dediğim gibi ortaklarla yaparlarsa veya bir işbirlikçi biriyle yaparlarsa çok daha iyi olur. Yanımızdaki ya da karşımızdaki insanın gelirlerinin aslında belki de böyle bir yere yatırılması ve değerlendirilmesi gerekiyor ve bunun da burada da bizim aklımıza ihtiyacı var gibi diyebiliriz. Ona biraz daha destek olabiliriz bu konuda. Bir ortağımızın ya da işte karşımızdaki insan kimse, işbirlikçimiz, onun gelirlerini de artırmak ve hani destek, yani o iş kurulma aşamasına destek olması açısından iyi olacaktır bizim için. Dediğim gibi siz tek başınıza hareket etmek istiyorsunuz ama gökyüzü öyle söylemiyor. Başkalarına bel bağlamak istemiyorsunuz ama birazcık bağlasak iyi olur. Çünkü onlardan şans bir fırsat geliyor. Umarım çok güzel bir tutulma geçirirsiniz Başak yükselenlerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhabalar terazilerim ve yükselen terazilerim. Ben de bir terazi olarak hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ve 8 Nisan'da Koç burcuna gerçekleşecek olan güneş tutulmasından bahsediyor olacağım. Sizin 7. evinizde gerçekleşiyor biliyorsunuz ki. Tabii ki 7. ev güzel bir ev. Çünkü evliliklerin evi. Bazı heyecanlı terazilerimiz olabilir. Burada tabii ki yeni yani bir flörtümüz varsa bu flörtün evliliğe dönüşmesi için çok doğru bir zamanlama olduğunu gösteriyor tabii ki. Hızlıca evliliğe dönüşecek diyebilirim. Tabii ki bazı yani terazilerim, evli terazilerim için de yıpranmış ve hani artık sorunların, problemlerin artık
yani çok yükseldiği bir evlilik olabilir ve burada da doğru bir karar veriyor ve hani özellikle karşı taraf bize bunu söylüyor olabilir. Ayrılma kararını açıklıyor olabilir karşı taraf bize. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Eğer karşı taraf açıklamıyorsa ve biz bunun durumdan artık sıkıldıysak biz açıklayabiliriz ayrılma kararını. Çünkü yani buradaki bu güneş tutulması yanında Kiron'la beraber sizi de karşı tarafta çok yordu. Merkür Retrosu da geliyor zaten. Hani bu Merkür Retrosu ile artık gecikmiş bir karar burada alınıyor gibi duruyor. Satürn ve hani Mars da 6. evinizden ilerliyor zaten. Hani zaten uzun bir süredir bu günlük rutininizdeki bu hani kavga ve kaos hali zaten hakimdi. Aşılamıyordu o sorunlar ve hani artık tamamlanması gerekiyor gibi duruyor. Yavaş yavaş da zaten Satürn 7. evinize doğru gelmeye başlıyor. Bununla beraber tabii ki bazı, yani hiç bu konularla alakam yok, yani evli değilim, işte sevgilim yok vesaire diyorsanız da eğer, tabii ki ortaklı insanlar için, yani ortaklı terazilerim için de şunları söyleyebilirim. Bazı yıpranmış ortaklıklar olabilir ve bunları bırakıyor olabiliriz veya yeni bir ortak alıyor olabiliriz işimize. Hiç bununla da alakamız yoksa sevdiğimiz bazı insanlar olabilir karşımızda, yani işte saygı duyduğumuz, fikrine değer verdiğimiz insanlar olabilir karşımızda ve bu insanlar bize bazı fikirlerde ve tavsiyelerde bulunuyor. Bak sen bu işi çok iyi yaparsın ya da sen bu işi çok iyi kavradın, bunu yap falan ya da bunu yapma dedikleri bazı tavsiyeler olabilir. Bu tavsiyeleri birazcık kulak kabartalım çünkü bu tavsiyeler çok değerli ve kıymetli tavsiyeler. Hayatınızı değiştirecek kararları burada size aldırabilir. O yüzden umarım çok güzel bir, yani bu fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor ki çok güzel bir tutulma geçirirsiniz. Umarım çok güzel bir tutulma geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın terazilerim. Merhabalar akreplerim ve yükselen akreplerim. 8 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasından bahsetmek istiyorum size. Tabii ki yanında bir Merkür retrosu var. Aynı zamanda Mars'ın ve Satürn'ün Balık burcunda bir kavuşum durumu var. Bu tabii ki bunlarla beraber 6. evinizde gerçekleşecek olan bu güneş tutulması özellikle sağlık, iş ve günlük rutininizin düzenlenmesi ya da iş yerinizin düzeni ve günlük rutininizin düzenlenmesiyle alakalı konulardan gelecektir size. Özellikle sağlık konusuyla alakalı sizi uzun zamandır meşgul eden bir konu varsa veya işte uzun zamandır ihmal ettiğiniz bir konu varsa sağlıkla alakalı, bunların bir an önce işte tedavisi için doktora gitmek ve hani tedavinin, teşhisin koyulmadıysa teşhisin konulması veya işte teşhis konulduysa tedaviye bir an önce başlanması ve hızlıca çözüm olunması. Tabii ki hani o Mars'ın Satürn'le kavuşum olması durumu bazı operasyonları gösteriyor olabilir burada ama endişelenmeye yer yok. Yani endişelenmemize gerek yok. Bunlar ufak tefek operasyonlar olacaktır ve çözüm yaratan, yani gerçekten de bir çözüm olacak. Kökten bir çözüm olacak. Bu hastalığı işte belki de tamamen hayatımızdan atabileceğimiz bir çözüm yaratacak operasyonlar. O yüzden korkmamıza gerek yok. Kökten tedavi ediyor. Sadece ihmal etmeyelim. Bir an önce doktora gidelim. Ve hani bu bizim böyle çünkü ihmal edersek iş ve günlük rutin hayatımızı biraz böyle olumsuz etkileyebilir. O yüzden ihmal etmeden bir an önce doktora gidelim diyorum. Yani günlük konforumuzun da düşmemesi için, yani kalitemizin düşmemesi, yaşam kalitemizin düşmemesi için. Yine iş yeri ve iş düzeni, iş yeri arkadaşları vesaire bu konularla alakalı bir sorunumuz vesaire varsa bunların işte bir otorite figürüne, orada bir müdüre, patrona, neyse ona dile getirilmesi ve bunlar için bir yani bunun için bir sorumluluk alıp patrona ya da müdüre dile getiriyoruz. Eğer onlar bir çözüm bulursa ne ala, ama bulmazlarsa da biz kendimize yeni bir iş buluyor olabiliriz. Belki bir iş değişikliği durumu burada söz konusu olabilir ama daha çok öncesinde bu sorumluluğu alıp karşımızdaki işte müdürümüze, patronumuza bu sorunu dile getirmemiz gerekiyor. İşte iş yerindeki arkadaşımızla yaşadığımız sorun olabilir bu veya iş yerinin düzeni, işte ne bileyim, mesai saatleri ya da farklı bir, yani servisin olmaması dolayısıyla bir sorun yaşamak gibi mesela, yani olabilir. İş yeri düzeniyle alakalı bir konunun sorumluluk alınarak karşı tarafa iletilmesi, bir konuşma halinde olması. O Merkür Retrosu zaten hani uzun zamandır bir sorun var ve geldik artık burada bunu halletmek için tam zaman dediği bir nokta. O yüzden bunu da değerlendirmek gerekiyor güneş tutulmasıyla beraber. Umarım çok güzel bir güneş tutulması geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhabalar yaylarım ve yükselen yaylarım.
Ben de bir yükselen olarak bana etkilerinden en son bahsedeceğim ama burada tabii ki 8 Nisan güneş tutulmasından bahsediyoruz ve güneş tutulması sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Biliyorsunuz Merkür Retrosu da burada, yani bu güneş tutulmasına etki ediyor. Mars ve Satürn'ün 4. evde bir kavuşum durumu söz konusu. Yani burada bir ilerliyorlar diyebiliriz ve hani bu konulardan bahsedeceğiz aslında. 5. ev konularını az çok biliyoruz. Aşk konuları zaten. Burada aslında flört konuları. Karşımızda böyle heyecanlı, dinamik, bize böyle her anlamıyla hallederiz, hadi yapalım falan, işte bize gaza getiren, cesaret veren, halledeceğiz, onu da halledelim, bunu da halledelim, hadi onları da yapalım diyen bir flört var aslında. Cesaretli bir flört var karşımızda. Ona biraz ayak uydurmamız gerekiyor. Ve hani işte belki de evlilik için bizi teşvik ediyor diyebiliriz. Ona birazcık kulak verelim. Bir teklif alıyor olabiliriz, evlilik teklifi. Ona kabul edebiliriz. Yeni biri de geliyor olabilir. İşte hızlıca böyle bir flört başlatıp sonrasında hızlıca belki de evliliğe gideceğimiz bir flört başlıyor olabilir. Tabii ki evli arkadaşlarımız varsa onlar için sürpriz bir bebek haberi. Hatta yani sürpriz demeyelim burada da. Çünkü Merkür Retrosu da burada. Yani bir süredir aslında belki de istediğimiz bir bebeğin artık olması gibi. Çünkü Kiron da buradaydı. Belki hani işte tüp bebek tedavisi vesaire gören arkadaşlarım varsa, yay arkadaşlarım, onların belki de burada bir sonuç alması gibi diyebiliriz buna. Ya da işte uzun zamandır bebek isteyen yaylarım için de bu geçerli olabilir. Yine eski sevgililerimizin geri dönmesi durumu söz konusu olabilir tabii ki. Bu eski sevgililer eğer gerçekten pişman oldularsa onları kabul edebiliriz. Veya işte yok hani öylesine geldiyse hadi eyvallah diyebiliriz. Bunu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Biraz daha cesaret edeceğimiz bir noktadayız aslında. Yine işle alakalı da, yani sahne alanımız olduğu için şimdi 5. ev, işte de böyle bir ben yaparım dediğimiz bir noktada olabiliriz. O yüzden ön plana çıkmak ve sahneye çıkmak için de biraz cesaretli olmak gerekiyor. Bizi de destek veren ve motive eden insanlara da bu konuda teşekkür edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ön plana çıkmamız gerekiyor, sahneye çıkmamız gerekiyor ve onlar da bizi destekliyor bu konuda. Popülerliğimizin arttığı, böyle göz önünde olduğumuz bir noktada ve motivasyonumuzun da arttığı bir noktada olacağız diyebilirim. Çünkü ben de bu sıra böyleyim. Nasıl hani bunun etkilerini, tutulma etkilerini yavaş yavaş yaşamaya başladık. Evlilik hazırlığı sürecindeyim ve 8 Nisan tutulmasının etkisiyle aslında Mayıs ayının başında nikahım gerçekleşecek, yani düğünüm gerçekleşecek. Bir yandan da onun hazırlığı içerisinde ve etrafımdaki herkes gerçekten de motivasyonumu arttırma ve beni sahneye çıkarma endişesiyle telaşındalar daha doğrusu. Bu şekilde umarım çok güzel bir tutulma geçiririz hep beraber, güneş tutulması. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın yaylarım. Merhabalar oğlaklarım ve yükselen oğlaklarım. 8 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasından bahsediyor olacağım bugün size. Merkür Retrosu da biliyorsunuz eşlik ediyor bu güneş tutulmasına ve Mars'ın ve Satürn'ün Balık burcunda da bir kavuşum durumu söz konusu. 4. evinizde gerçekleşen bu güneş tutulması tabii ki ev almak, ev satmak, tadilat, tamirat, taşınmak, evle alakalı olan bütün konular, evlenmek ya da işte ev ayırmak, boşanmak, aile evine gelmek veya aile evinden çıkmak, hani baba ocağına gelip veya baba ocağından çıkmak, memlekete gitmek, memleketten dönmek gibi süreçler yaşatabilir. Tabii ki burada aileye birazcık böyle destek verdiğimiz, anne babaya destek verdiğimiz durumlar veya onlardan bir destek aldığımız bazı konular olabilir. Evlilik hazırlığı içerisinde ev eşyaları almak, ev düzeni yaratmak gibi durumlar olabilir. Evlilikte eğer yani evliyiz ve hani hiç bu taşınma sorunlarımız yoksa, taşınmıyorsak evde bazı çatışmalar ve ayrılıklar söz konusu oluyor. Yani sorunlar, ayrılıklar demeyelim, fikir ayrılıkları oluyorsa, eğer bu sorunlara yol açıyorsa, bu sorunları çözmek için bir şeyler yapmak. Aslında tam anlamıyla bir tamirat ve tadilat yapma sürecinde içerisindeyiz. Evle alakalı olan tüm konularda biraz cesaret etmemiz gerekiyor. Elimizi taşın altına koymak gerekiyor. Biraz cesaret etmek gerekiyor bu konuyla da alakalı. Yani tabii ki fikir ayrılıklarımız olabilir ama evliliği bitireceğimiz bir noktada değiliz. O yüzden biraz daha böyle çözüm arayışı içerisinde olalım. Belki de hani o sorunun temeline inip
çözüm noktaları bulmaya çalışabiliriz. Belki terapiler alabiliriz. Böyle konuşmalar, diyaloglar yaptığımız, işte çift terapileri aldığımız veya işte bireysel terapiler aldığımız noktada bizim için iyi gelecektir diye düşünüyorum. O Mars ve Satürn'ün hani işte 3. evde olmasından kaynaklı olarak. Umarım çok güzel bir tutulma geçirirsiniz. Oğlak arkadaşlarım, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhabalar Kova arkadaşlarım. 8 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasından bahsediyorum bugün ve 3. evinizde gerçekleşiyor sizin bu güneş tutulması. Biliyorsunuz yanında Merkür var. Merkür retrosu eşlik ediyor. Aynı zamanda tabii ki Kiron'un yanında eşlik etmesi durumu söz konusu. Mars ve Satürn'ün Balık burcunda kavuşuyor olması, sizin de 2. evinizde oluyor olması durumu söz konusu. Tabii ki bu Merkür retrosu ile beraber haber trafiğimizin arttığı, konuşmaların, görüşmelerin çok fazla olduğu, fikirlerimizi ya da işte projelerimizi aktardığımız, etrafımızdakilere söylediğimiz, belki işte akrabalarımıza, kardeşlerimize, yakın çevremize aktardığımız bir noktadayız. Hayatımızdaki beklentilerimizi de aslında aktarıyoruz. Hem de fikirlerimizi ve projelerimizi de tabii ki aktarıyoruz ve belki de onlardan bir destek bekliyoruz. Onlar da bu desteği bize sağlıyor diyebilirim. Bu işte eğitim, yurt dışı, sınav vesaire gibi konularla alakalı, akademik konularla da alakalı olabilir. Akraba, kardeş ve komşularla eğer bir sorun, problemlerimiz varsa onlarla bu problemleri çözmek adına bir yol, çare buluyoruz. Yine işte maddi konularla alakalı bir iş projesi vesaire varsa onlardan, yine işte akraba, kardeş, komşu, bunlardan ya da yakın çevremizden bir destek alıyor olabiliriz bunlarla alakalı. Bu da bize iyi geliyor aslında. Onlarla bir istişare edersek, bir fikir alışverişinde bulunursak, uzun zamandır işte konuşmak istediğimiz o konuyu artık dile getirirsek, bu özellikle işle alakalı olabilir ama diğer konularla da alakalı olabilir hayatımızda. Bu konuları da işte yani bu ne bileyim evleniyor da olabiliriz ve bunu belirtiyor olabiliriz veya işte iş kurmak istiyoruz ve bunu belirtiyor olabiliriz. Onlardan bir akıl fikir alıyor olabiliriz. Onlar da bize bu fikri sunuyor olabilir veya onu tamamen hani bizim aklımızda yok ve onlar bize bu fikri getiriyor olabilir. Bu fikirleri de biraz kulak kabartmak lazım. Kimden geldiğine değil, aslında o fikrin kendisine bakmak lazım orada. Çünkü bu daha etkili olacak. Bize maddi kazançlarımızı arttıracak bir süreçte. Fakat siz bunu biraz böyle şey olarak görebilirsiniz. Hani bu nasıl şans ya? Hani böyle şans mı olur? Ya da bu nasıl iş, yani bu işten para mı kazanılır falan gibi görüyor olabilirsiniz. Ama gerçekten de bu size tamam dediğinizde ve başlayıp cesaret ettiğinizde çok büyük şeyler kazandırabilecek fikirler ve projeler olacaktır. Lütfen bu fikirlere ve projelere kulak verin ve değerlendirmeye alın bir an önce. Umarım çok güzel bir tutulma geçirirsiniz. Kova arkadaşlarım, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhabalar balıklar ve yükselen balık arkadaşlarım. Güneş tutulmasından bahsediyoruz. 8 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşiyor olan güneş tutulması ve sizin de 2. evinizde gerçekleşiyor. Burada tabii ki baktığımızda yanında bir Merkür retrosu var. Bu tutulmaya eşlik eden, aynı zamanda Mars ve Satürn'ün balık burcunda kavuşumu var. Sizin de 1. evinizde gerçekleşiyor bu. Yani devam ediyorlar. Güneş tutulması 2. evinizden demiştim. Aslında bir gelir gider dengesinin şaşması gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama bir an önce de bunun fırsatını ve çözümünü buluyorsunuz gibi bir süreç aslında bu. Tabii ki neyle alakalı olabilir baktığımızda, gelir gider dengemizi bir türlü yetiremiyorsak ve artık hani iş yerimizi de gerçekten işte uzun zamanlar geçirdik ve terfi ve zam uzun zamandır almadıysak burada bir terfi veya zam alıyor olabiliriz. Ama bunun için önce cesaret edip bunu istememiz gerekiyor. Yani müdür, patron vesaire neyse ona gidip gerçekten de hani uzun zamandır terfi ve zam almadığınızı ve gelir gider dengenizin yetmediğini gösteriyoruz ve hakkınız olan aslında istiyorsunuz burada. Hani fazla bir şey istemiyorsunuz zaten. Hakkınızı yedirmeden orada bir hak arama yoluna girmeniz gerekiyor. Kendiniz için, bunu kendiniz için yapmanız gerekiyor bu arada. Yani şey gibi düşünmeyin, hani bütün arkadaşlarım uzun zamandır terfi, ya işte uzun zamandır zam almıyoruz arkadaşlar, işte bunu ben sizin adınıza gideyim konuşayım falan gibi olmasın ya da birilerinin sizi gazlaması gibi olmasın. Siz kendi
Yani ki siz kendi bacağınıza nasıl, siz kendiniz için bir konuşma yapın burada. Başkaları için değil. Hep zaten bu zamana kadar başkaları için hareket ediyorsunuz. Bu sefer kendiniz için hareket etmeniz gerekiyor. Eğer burada böyle işte yani sizi geçiştiren tavırda olurlarsa eğer rest çekebilirsiniz. O zaman ben gidiyorum ve artık dayanamam. Hani bu paraya çalışamam gibi bir rest çekebilirsiniz. Siz rest çektiğinizde onların geri vites yapacağını düşünüyorum. Ama eğer yapmazlarsa da sorun değil. Çünkü siz bir an önce zaten iş bulabilirsiniz. Hatta bence bir an önce bakın işlerinize, yeni bir iş bulabilirsiniz. Çünkü çok daha güzel, çok daha konforlu, daha az çalışıp daha fazla maaş alabileceğiniz veya işte aynı saatlerde çalışıp daha fazla maaş alabileceğiniz veya işte pozisyon olarak daha yüksek bir pozisyondan başlayabileceğiniz, ne bileyim başka yerde eleman olarak, burada uzman olarak başlayabileceğiniz bir noktada olabilirsiniz. Daha iyi bir iş bulabilirsiniz ve gelir gider dengeniz bu konuda eşitlenebilir. Yani artık idare etmenin zamanı değil, hakkımızı yedirmenin zamanı değil, kendimiz için harekete geçme zamanı. Zaten uzun zamandır söylüyoruz bunu. Burada biraz cesaret ederim sadece. Başkaları için değil, kendimiz için. Unutmayalım lütfen. Umarım çok güzel bir güneş tutulması geçirirsiniz siz de. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın balık arkadaşlarım.